Şimdi Amerika adalet sisteminin en tartışmalı dosyalarından birine geçiyoruz. Cinsel suçlardan hüküm giymiş olan milyoner Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yıllardır beklenen yeni belge paketi 30 Ocak 2026'da kamuoyuna açıldı ve Amerika Adalet Bakanlığı bu son açıklamayla birlikte Epstein davasına ait toplam belge sayısının yaklaşık olarak 3,5 milyon sayfaya ulaştığını duyurdu. Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ise AP News'e yaptığı açıklamada yayınlanan bu paketin son zorunlu bölüm olduğunun altını çizdi. Belgeler arasında arama kayıtları, e-postalar, kısa mesajlar, mahkeme tutanakları, 2000'den fazla video kaydı ve binlerce görsel bulunuyor diyebiliriz. Tüm bu materyal Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki bu belgeler neden bu kadar büyük bir yankı uyandırdı şu an? Çünkü dosyalar Epstein'in yıllar boyunca temas kurduğu siyasetçilerin, iş adamların, belki akademisyenlerin ve soylu ailelerle olan ilişkilerini yeniden gündeme taşıyor ve BBC'nin haberine göre de belgelerde eski Prens Andrew ile ilgili fotoğraflar, tanık ifadeleri yer alıyor. Dosyadaki isimler sadece Prens Andrew ile sınırlı değil. NPR ve Associated Press ortak incelemelerine göre Amerika Başkanı Donald Trump'ın adı binlerce belge içinde çeşitli bağlamlarda yer alıyor. Belgelerin bir kısmında isimler karartılmış, bir kısmında ise açık biçimde yer alıyor bazı isimlerde. Aynı dosyalarda Elon Musk, Bill Gates, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve çeşitli Amerikalı milyarderlerin isimlerine de rastlanıyor. Ünlü isimler de var tabii ki içlerinde. Ancak uluslararası medyada özellikle vurgulanan nokta şu: belgelerde bir ismin geçmesi doğrudan suçlama anlamına gelmiyor ve birçok kayıtta yalnızca temas, davet ya da iletişim bilgileri bulunuyor. Dosyanın en tartışmalı bölümlerinden birine geçecek olursak bu da istihbarat iddiaları. BBC Türkçe ve Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre de bazı belgelerde Epstein'in İsrail istihbaratı Mossad'la bağlantılı olduğuna dair iddialar ve Libya'daki bazı mali varlıklara ilişkin girişimler yer alıyor. Bu iddialar da resmi olarak doğrulanmış değil ve herhangi bir yargı sürecine dönüşmüş değil. Ancak belgelerde yer alması konunun yeniden gündeme gelmesine tabii ki neden olabilir. Peki Adalet Bakanlığı cephesine bakıldığında ise söylem çok net. Blanche, AP News'e göre yayınlanan belgelerin Epstein'in dosyalarının şeffaflık yasası kapsamında zorunlu olduğunu ve hiçbir belgenin ulusal güvenlik gerekçesiyle gizlenmediğinin altını çizdi. Kurban savunucuları bu açıklamalardan asla tatmin değiller ve bazı mağdurların isimlerinin yeterince korunmadığını ve buna karşılık bazı güçlü isimlerin de perde arkasında kaldığı yönünde tepkiler var. Kongrede bazı demokrat üyeleri de yönetimin yasayı tam anlamıyla uygulamadığını ve belgelerin fazla parçalı ya da sansürlü yayımlandığını dair eleştirileri savunuyorlar. Trump cephesinden gelen açıklamalar ise savunma ağırlıklı. New York Times'ın aktardığına göre Trump dosyalarda kendisine ait suçlayıcı bir unsur bulunmadığını ve şeffaflıktan yana olduğunu söyledi. Demokratlar ise bu açıklamalara karşı çıkarak belgelerin karmaşık biçimde sunulmasının kamuoyunun gerçeği net görmesini zorlaştırdığını öne sürüyorlar. Peki bu gelişmeler Türkiye'yi ve Türk kamuoyunu nasıl etkiler? Euronews'in değerlendirmesine göre de belgeler doğrudan Türkiye'yi hedef almıyor tabii ki, fakat küresel ölçekte kapalı elit ağları, hesap verebilirlik ve güçlü isimlerin korunması gibi tartışmaların Türkiye'de de yeniden alevlendiğini görüyor olabiliriz. Çünkü herkes Türkiye'de bu dosyayla ilişkisi olan isimlerin apaçık açıklanmasını istiyorlar. Türkiye'de de benzer şekilde kamuoyunda üst düzey isimlere ilişkin şeffaflık taleplerinin güçlenmesi kaçınılmaz. Ekonomik açıdan bakıldığında ise Amerika'daki siyasi ve hukuki krizlerin küresel yatırımcı davranışları üzerinde dolaylı etkileri olabileceğini vurgulayan analizler de mevcut. Özetle Associated Press'te altını çizdikleri gibi bu belgeler Epstein ağına dair kim kiminle ne ölçüde bağlantılıydı sorusunu yeniden gündeme taşıyor. Gözler şu an hem kongrenin hem de uluslararası medyanın bu belgelerin nasıl ele alacağını ve bu yasal olarak açıklanması zorunlu belgelerin son paketinin kongre ve mahkemelerce yeni taleplerle sürecinin yeniden açılabilmesi de gündeme gelebilir diyelim.